1510 yılının latif bir sonbaharıydı. Şehzade Selim, Trabzon sancakbeyiydi. Ancak çoktan beri huzursuzdu. Zira hemen yanı başında Osmanlı Devleti'ni tehdit eden ve sadece 10 sene içinde inanılmaz bir hızla yükselen Safevi Devleti'ni görüyor ve buna karşı babası Veli Beyazıt ile vezirlerini ikazlarından hiçbir netice alamamış bulunuyordu. Şehzade Selim, iş başa düştü diyerek Erzincan taraflarında faaliyetlerde bulunan Safevi kuvvetlerine karşı bir avuç eyalet askeri ile harekata girişmiş ve o bölgeleri ele geçirmişti. Fakat Safevi hükümdarı Şah İsmail, Osmanlı padişahı Veli Beyazıt'e riyakâr ve hürmetkâr mektuplar yazarak oğlu Şehzade Selim'i şikayet etmiş ve bunun neticesi olarak Şehzade Selim'in Safevilerden temizlediği topraklar Veli Beyazıt tarafından Safevi devletine iade edilmişti. Bununla da kalınmamış, Şehzade Selim'in asi bir şehzade olduğu kanaati uyandırılarak Padişah Veli Beyazıt'ın kendinden sonraki hükümdar olarak büyük oğlu Şehzade Ahmet'e temayül etmesi sağlanmıştı. Zira devlet ricali daima avuçları içine alabilecekleri yumuşak başlı şehzadelerin padişah olmasını isterlerdi. Şehzade Ahmet tam da böyle biriydi. Şehzade Selim ise sert mizaçlı ve harpçi bir insandı. Bu sebeple Şehzade Selim askerler tarafından çok seviliyordu. Ancak devlet ricali padişahı ona karşı tahrik ediyorlardı. Bu duruma vakıf olan Şehzade Selim, kurduğu bir istihbarat teşkilatı ile her gelişmeyi günü gününe takip ediyor ve yalnız kendi zihninde mevcut olan müthiş bir plan tasarlamış bulunuyordu. Osmanlı Devleti'nin iç bünyesini sarsacak bir mezhep kargaşası ve kardeş kavgası çıkarabilmek için çabalayan Safevi hükümdarı Şah İsmail, Ahund denilen propagandacılarını köşe bucak her tarafa salmış ve özellikle Türkmen aşiretlerini Şiileştirmeye çalışıyordu. 100 yıl önce dedesi Hacı Ali'nin Şiileştirerek Anadolu'ya gönderdiği 30.000 Türk ise Şah İsmail'e biat etmiş ve onun adına Anadolu'yu Şiileştirmeye çalışıyorlardı. Sultan Bayezid yaşlanmış ve sıhhati bozulmuş bulunmaktaydı. Kendisi gibi yumuşak başlı olan en büyük oğlu Ahmet'i veliaht tayin etmek istiyordu. Şehzade Selim eğer harekete geçip Şehzade Ahmet'in tahta geçmesini önleyemezse Şah İsmail'in vaktiyle Timur'un yaptığı gibi ülkeye saldırıp Osmanlı'yı mahvetmesi kaçınılmaz olacaktı. Şehzade Selim'den başkası bu tehlikenin farkında değildi. Selim, iş başa düştü diyerek kurduğu eyalet ordusuyla Karadeniz yolundan Kefe valisi olan oğlu Süleyman'ın yanına gitmek için yola çıktı. Şehzade Ahmet, Kırım'a giden Selim'in amacının ordu toplayarak tahtı ele geçirmek olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine hemen hazırlıklara başladı. Şehzade Selim geldiğinde ona karşı koyacaktı. Şehzade Ahmet ve Şehzade Selim arasındaki bu taht mücadelesinin dışında kalan ancak tahtı kendisinin hak ettiğini düşünen Şehzade Korkut ise Manisa Sancakbeyliğinden topladığı askerlerle İstanbul'a hareket etti. Şehzade Korkut da ağabeyi Şehzade Ahmet gibi yumuşak başlı ve Şah İsmail tehlikesinden bir haberdi. Hatta öyle ki Sancakbeyi olduğu Teke Sancağı Kızılbaşların Anadolu'daki merkezi haline gelmişti. Tüm bu gelişmeler Şah İsmail için bulunmaz bir fırsattı. Anadolu Kızılbaşlarına tüm Anadolu'yu kasıp kavuracak bir isyan başlatmaları için talimat verdi. Anadolu zayıflayıp çöktüğünde ise ordularıyla Osmanlı'yı yıkmak için gelecekti. İsyan bayrağı Karabıyıkoğlu Hasan liderliğinde Şahkulu unvanıyla Şehzade Korkut'un sancakbeyi olduğu Teke Sancağı'nda kaldırıldı. Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa, Konya Sancakbeyine isyanı bastırma görevini verdi. Şahkulu orduları oldukça kalabalıktı. Konya eyalet askerlerini Beyşehir'de yenilgiye uğrattı. Şehzade Korkut isyancılarla başa çıkmak için geri döndü. Şehzade Korkut ve Şahkulu orduları arasında bir muharebe yapıldı. Muharebeyi Şahkulu ordusu kazanırken Şehzade Korkut Manisa'ya kaçarak kurtulabildi. İsyan bastırılamıyor, hızla yayılıyor ve civar kazalardaki Kızılbaşlar bir bir ayaklanıyordu. Bu sırada Şehzade Selim Kırım'dan bir miktar asker tedarik etmiş Rumeli'ye varmıştı. Rumeli akıncılarının çoğunun da iltihakı ile emrinde 40.000 kişilik bir ordu olmuştu. II. Bayezid kardeş kanı dökülsün istemiyordu. Şehzade Selim ile II. Bayezid aralarında bir anlaşma yaptı. II. Bayezid yaşadığı müddetçe Şehzade Ahmet'i veliaht yapmayacağını taahhüt ediyordu. Buna dair ahitname yazıp gönderdi. Şehzade Selim'in Rumeli'deki sancak isteği kabul olunarak Semendire sancağının tevcih beratı da gönderildi. Böylece ihtilaf kan dökülmesine meydan verilmeden halledilmiş oldu.
Bu sırada Anadolu'daki Şahkulu isyanı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Şahkulu isyancıları Kütahya'ya yani Anadolu Beylerbeyliği merkezine saldırmış bulunmaktaydı. Bu savaşta Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa Şahkulu isyancıları tarafından öldürülmüştü. Ancak Kütahya'yı ele geçirememişlerdi. Şahkulu, birliklerin bir kısmını Taki Baba adındaki bir müridinin komutasında Kütahya kuşatmasıyla görevlendirerek eski Osmanlı başkenti olan Bursa'ya yöneldi. Bursa eyalet askerleri Subaşı Hasan Ağa komutasında Şahkulu ordusunun karşısına çıktı. Lakin Subaşı Hasan Ağa da öldürülünce Bursa kadısının durumun vehametini İstanbul'a bildirmesi üzerine 2. Bayezid, Veziri Azam Hadım Ali Paşa'yı isyanı bastırmakla görevlendirerek emrine 20.000 Yeniçeri tahsis ettirdi. Şahkulu iki orduyu birleştirerek Ankara'yı hedef aldı. Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa'nın ordusu Ankara Çubuk yakınlarında Şahkulu'nun kuvvetlerini karşıladı. Gökçay Muharebesi adlı verilen bu muharebede Osmanlı ordusu Kızılbaşları yenerek Şahkulu'nu öldürdü. Ancak Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa da ok yarası alarak bu savaşta şehit düştü. Böylece isyan tamamen bastırılmış oldu. Kızılbaşlar ya İran'a kaçmıştı ya da kendini gizleyerek Osmanlı'da yaşamaya devam etmişti. Ancak bu isyanda toplamda 50.000'den fazla Sünni Osmanlı vatandaşı Kızılbaşlar tarafından katledilmişti. Padişah II. Beyazıt, kerhen veya mecburen tahtı Şehzade Selim'e terk etmeye razı olmuştu. Şehzade Selim'i İstanbul'a davet etti. II. Beyazıt 24 Nisan 1512 tarihinde Selim'i İstanbul'da güler yüzle karşılayarak lehine tahttan feragat ettiğini bildirdi. Şehzade Selim babasının elini öperek son zamanlarda olup biten işler için özürler diledi ve Şehzade Selim artık resmen padişah olmuştu. İlk iş 3-5 yıl içinde isyan edip insanları öldüren, mal yağmalayıp Şah İsmail'e casusluk yapan Anadolu Kızılbaşlarını tespit ettirip idam ettirdi. Bunlara müfrit yani günümüz manasıyla terörist deniliyordu. Yani Yavuz Sultan Selim'e 40.000 Alevi'ye soykırım yaptı diye sızlananlar, Türk devleti PKK'lılara soykırım yaptı diye sızlananlar kadar saçma bir iş yapıyorlar. Osmanlı'da isyan etmeyen haksız yere öldürülmemiştir. Böylece Şah taraftarlarına gözdağı vererek Anadolu'yu güvene aldıktan sonra yerine bakması için oğlu Şehzade Süleyman'ı tahta vekil bıraktı. Kısa zamanda hazırlıklar tamamlanarak 1514 yılının Mart ayında ordusuyla Edirne'den yola çıktı. Şimdi sıra Şah İsmail'e gelmişti.